Merhabalar, hoş geldiniz. Bu bölümde 2 tane konu başlığımız var. Önce 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kanunun gerekleri ve Kania CRP ile bu süreci nasıl yöneteceğimizden bahsedeceğiz. Hemen ardından Kania CRP 8.02 versiyonuyla yenilenen kurumsal risk yönetimi modülümüzden bahsedeceğiz. Çok kısa kavramların üzerinden geçelim diyorum, bilgilerimizi hizalayalım. İlk olarak 2010 yılında herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir cümlesiyle bu anayasal bir statü kazandı kişisel verilerin korunması ve 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul edildi ve 2 yıllık bir geçiş süreci verildi biliyorsunuz. 2018 Nisan'da tamamlandı normalde süreç. Bir de GDPR var. Bu da Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi ve tüm Avrupa pazarında Avrupa Birliği üyesi ülkeler için ulusal yasaların yerine geçiyor. Eğer bir şirket Avrupa Birliği'nde yaşayan bir kişiyle ilgili kişisel veri tutuyorsa, şirketin lokasyonuna bakılmaksızın ya da kişinin Avrupa Birliği vatandaşı olmasına bakılmaksızın GDPR'da geçerli oluyor. Kanun kişisel veriyi nasıl tanımlıyor dediğimizde, kimliği belirli veya belirlenebilecek gerçek kişiyle ilgili her veri kişisel veridir diyor. Ve gördüğünüz gibi çok geniş bir kavram. Kişinin adresi, telefonu, e-maili, ses kaydı, bütün bunlar kişisel veri. Dolayısıyla bu verilerin toplanması, kayıt edilmesi, bir sistemde muhafaza edilmesi, hukuki bir gerekçe dahilinde transfer edilmesi gibi işlemlerin tamamı da kişisel verilerin işlenmesi anlamına geliyor. Bir de kanunun tanımladığı özel nitelikli kişisel veri var. Özel nitelikli kişisel veri de kişinin dini, mezhebi, etnik kökeni gibi bilgiler. Peki veri sorumlusu dediğimiz kimdir? Kişisel verileri işleme amaçlarını ve yöntemini belirleyen, bunun için bir sistem kuran ve bunu etkin yönetmekten sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler. Veri sorumlusu, verileri hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekten, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemekten ve verileri muhafaza etmekten sorumlu. Veri sorumlusu öncelikle bir kişisel veri envanteri hazırlamalı ve burada hangi kişisel verileri hangi amaçla topluyor, ne kadar süre saklıyor, süresi dolan veriyi nasıl yok ediyor, siliyor, anonimleştiriyor ya da maskeliyor, başka taraflarla paylaşıyor mu, paylaşıyorsa hangi amaçla ve yöntemle paylaşıyor, yetkisiz erişime karşı nasıl koruyor gibi tüm bu detayları içeren bir sistem kurmaktan ve etkin olarak yönetmekten sorumlu. Şöyle bir sürece bakacak olursak, bir verisi işlenen ilgili kişi var, gerçek kişi. Bir veri sorumlusu var. Bu veri sorumlusu öncelikle veri sorumluları sicil kaydına yani Verbis'e kayıt oluyor. Kişinin kişisel verisini işlemeden önce mutlaka aydınlatmakla yükümlüyüz. Bir aydınlatma yükümlülüğü var. Ve kişinin açık rızasını almak zorundayız. Hukuki bir gerekçe göstermek zorundayız verisini toplamakla ilgili. Bir veri kayıt sistemiyle veriyi işliyoruz ve eğer hukuki bir gerekçesi varsa ve onay almışsak paylaşıyoruz. Dolayısıyla en temel yükümlülüklerin başında aydınlatma yükümlülüğü, Verbis'e kayıt ve kişilerin başvurularını cevaplamak için bir başvuru mekanizması kurulması geliyor. Kişinin açık rızasını alsak bile kişi istediği zaman kendisine ait veriyle ilgili bilgi edinme, düzeltme talep etme ya da silme talep etme hakkına sahip. Bunun için bir mekanizma kurulması gerekiyor. Maddeler halinde kanunun gerekliliklerine bakarsak, işin operasyonel ve hukuki tarafı var, yönetim sistemleri tarafı var ve teknik altyapı tarafı var. Kullanıcı hesap yönetimi, erişim logları, yetki matrisi, şifreleme, veri silme, yok etme, anonimleştirme, veri maskeleme, yedekleme, antivirüs yazılımları, sızma testleri gibi pek çok teknik önlem gerekiyor. Aynı zamanda yönetim sistemleri tarafında bir kişisel veri envanterinin hazırlanması, tüm sözleşmelerde KVK'ya uyumlu maddelerin eklenmesi, gizlilik taahhütnamelerine gene KVK uyumluluğunun sağlanması ve kurum içi iç denetimlerde de gene KVK uygunluğunun denetlenmesi gerekiyor. Bir yandan da firmanın veri güvenliği ile ilgili risklerinin analiz edilmesi gerekli. Çalışanlar tarafına baktığımızda tüm çalışanlar ve iş başvurusunda bulunan adaylar için iş sözleşmeleri ve başvuruda gene KVK uyumluluğu ve gerekli açık rızaların alınması gerekli. Ve tabii ki kurumsal iletişim, eğitim, farkındalık faaliyetlerinde de mutlaka KVK uyumluluğuna yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Verbis'e kayıt da zaten en temel yaptırımlardan bir tanesi. Verbis'e kayıt süreleri zaten kanunen açıklanmıştı. Eylül başında biliyorsunuz güncellendi bu bilgi. Eylül sonu olan kayıt süresi Aralık sonuna uzatıldı.
Çalışan sayısı 50'den çok ve yıllık mali bilanço değeri 25 milyonun üzerinde olan firmalar en son 31 Aralık 2019'a kadar Verbis kayıtlarını tamamlamak zorundalar. Tabii bu işin bir de yaptırım kabahat boyutu var. 1 milyon liraya varan para cezaları ve 4 yıla varan hapis cezaları söz konusu. Şu anda bir takım random denetimler ve şikayet üzerine denetimler başlamış durumda. Yönetim sistemleri tarafından baktığımızda ISO 27001 ve BS 10012 ile KVKK ve GDPR'ın ilişkisi nedir diye bakacak olursak, ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi KVK'yı da kapsayan geniş bir standart. Biliyorsunuz ek A dediğimiz 114 tane kontrol maddesi var ve KVK'da bu maddelerin çoğuna atıfta bulunuyor. Ama tek başına bir 27001 belgenizin olması ve bilgi güvenliği yönetim sisteminizin olması KVK uyumluluğu için yeterli değil. Mutlaka tüm 27001 politika ve prosedürlerinizin KVK'ya göre yeniden geliştirilmesi gerekiyor. Bir de BS 10012 standardı var. Bu Avrupa Birliği ülkelerinde veri koruma, kişisel veri güvenliği yönetim standardı ve bu konudaki ilk standart. Firmalar eğer BS 10012'yi uyarlarlarsa, sertifika almasalar bile özellikle kurumdaki farkındalığın arttırılması ve idari para ve hapis cezalarından etkilenmemesi açısından kuruma fayda sağlayacak bir yardımcı standart aslında. Peki biz Kanias ERP ile KVK uyum sürecinde sizlere nasıl çözümler sunuyoruz? Gelin ekranlar üzerinden onlara bakalım. Maddeler halinde açık rıza ve talep yönetimi, dinamik yetkilendirme, alan bazlı yetkilendirme, veri ve yetki minimizasyonu, kullanıcı hesap yönetimi, erişim hakları yönetimi ve erişimlerin detaylı raporlanması, veri silme, yok etme, anonimleştirme, veri maskeleme işlemleri, hatırlatma ve uyarı sistemleri, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, kurumsal risk yönetimi ve KVK yönetim paneli etkileşimleriyle entegre bir yönetim, domain yapısı ve KVKK konfigürasyonu ve risk analizleri. Gelin ekranlar üzerinden örneklere bakalım. Öncelikle sistem domain detaylarında her bir kişisel veri alanı için bu alan kişisel bir veridir işaretlemesini yapıyoruz. Ardından bu alan için veri yok etme yöntemi ve maskeleme fonksiyonunu seçiyoruz. KVK konfigürasyon ekranımız var. Burada da öncelikli olarak kişisel veri güvenliği için hangi adresten iletişimde bulunacağımızın e-mail adresi tanımlamasını yapıyoruz. Veri saklama ve veri silme parametrelerini belirliyoruz. Kişi talep etmese bile kanunen belirlenen süreler var biliyorsunuz. Belirli süre sonra kişinin talebi olmasa dahi verileri silmemiz ya da yok etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda konfigürasyon ekranında aydınlatma mailimizin şablonunu, talep yanıt mailimizin şablonunu tanımlıyoruz. Bu mail şablonları zaten standart CRM ekranlarında kullandığımız şablonlardan geliyor ve doküman yönetimiyle de entegre çalışıyor. Gelelim KVK yönetim paneli ekranımıza. Adres defterinden, insan kaynakları modülünden ya da CRM'den herhangi bir kişisel veri girdiğimizde burası otomatikman tetikleniyor ve bu kişiyle ilgili hangi kişisel veriyi tuttuk, hangi yöntemle bu veriyi topladık, kişiye aydınlatma metnini yolladık mı, kişinin onayı geldi mi, hangi tarihte talep edildi, onay bekleyenler, reddedilenler, işlemi tamamlananlar, bu ekran üzerinden hepsini yönetmemiz mümkün. Bu sadece bir izleme ekranı değil, aynı zamanda etkileşimli bir ekran. Ben bu ekrandan kişiye tekrar aydınlatma metni yollayabilirim, talep yanıt maili yollayabilirim, talebiniz işleme alındı, yasal süre içerisinde sonuçlandırılacak gibi. Ne kadar süredir kişinin talebi bekliyor, renklendirmelerle, uyarı sistemleriyle bunları analiz edebilirim. Kişinin verilerini silebilir, yok edebilir ya da anonimleştirebilirim. Gene uygulamayla birlikte pek çok hazır rapor ve grafik de sizlerle paylaşılıyor. Burada gördüğünüz gibi kişisel veri envanterimin durumu, cevap bekleyen, reddedilen, onaylanan kişisel veriler. Bunlarla ilgili iki tarih arasında periyodik olarak yaptığım işlemler. Hazır grafik ve raporlamalarla yönetim karar destek sisteminin bir parçası olarak sizlere sunuluyor. Kanunun gereklerinden bahsederken bir de veri maskelemeden bahsettik. Kurumsal bilgi ağındaki hassas ve gizli bilgilerin yetkisiz erişime karşı korunması için verilerin anlamsızlaştırılması veri maskeleme olarak geçiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Şu anda bir insan kaynakları ekranı görüyorsunuz. Hatta göremiyorsunuz çünkü çoğu alan zaten maskelenmiş durumda. Verileri simgelerle göstermek, bulanıklaştırmak, geçersiz kılmak gibi farklı şekillerde veri maskeleme yapılabiliyor. Veri maskeleme yöntemlerinde de statik veri maskeleme, dinamik veri maskeleme ya da anlık veri maskelemelerden
birini seçmeniz mümkün. Bu seçimleri zaten destek tablolarında yapıyoruz. Şimdi kişisel verilerin güvenliğinden bahsettik. Kurumun veri güvenliği konusundaki risklerini analiz etmesi gerektiğinden bahsettik. Gelin bir de Kania CRP 8.02 versiyonunda kurumsal risk yönetimini nasıl yapıyoruz ona bakalım. Bildiğiniz gibi artık bütün yönetim sistemleri risk bazlı yönetiliyor. Ayrıca risk analizleri de tamamen süreç bazlı yapılıyor. Biz de yenilenen IRM modülümüzde tamamen süreç bazlı bir risk analizi uygulaması yaptık. Risklerimizi gruplandırabiliyoruz. Kalite yönetim sistemi riskleri, bilgi güvenliği riskleri, iş güvenliği riskleri, finansal riskler gibi farklı risk gruplarındaki risklerimizi istediğimiz dönemlerde ve tarih aralıklarında farklı niteliksel ya da niceliksel risk analiz yöntemlerine göre analiz edebiliyoruz. Başlangıç olarak risk kontrol soruları belirleyip, risk kontrol sorularından çıkan sonuçlara göre açıklık ve zayıflıklarımızı tespit edebiliyoruz. Tehditleri dikkate alarak buradan ortaya çıkan risklerimizi tanımlıyoruz. Riskleri ilgili standart maddeleriyle ilişkilendirebiliyoruz. Örnekte gördüğünüz gibi A1129-27001'in EK maddesiyle ilişkilendirilmiş bir risk var. Risklerimizi hesaplarken parametrik bir yapı, buradaki örnekte etki, olasılık ve öncelik matrisiyle bir risk puanı hesaplaması yapılmış. Tamamen parametrik bir hesaplamadır. Sizin risk yönetim prosedürünüze göre buradaki formülasyon değişecektir. Firmanın risk iştahına göre, risk prosedürüne göre ve risk kabul kriterlerine göre belirlemiş olduğunuz risk kabul oranının üzerinde çıkan riskler için sistem otomatik olarak size riski düşür, riski azalt, riski kabul et gibi önerilerde bulunabiliyor ya da siz bunu risk ölçeğinden seçebiliyorsunuz. Ve burada belirlediğimiz risk işleme kararına göre azaltmayı öngördüğümüz riskler için risk işleme planlarını gene bu ekran üzerinden yapabiliyoruz. Risk işleme planlarında her bir risk için en sayıda aksiyon planlamam mümkün. Bu aksiyonları terminlendirmem mümkün. Ve riskler için termin tarihleri belirleyip görev atamaları yapmam mümkün. Şu şekilde risk ölçeğinde risklerimin puan değerlerini çok düşükten çok yükseğe kadar hangi ölçekte bir skala kullanıyorsanız sistemde formüle edebiliyorum. Gene hazır gelen pek çok analiz raporu ve grafikle mevcut risk durumumu, her bir riskin aksiyon durumunu gözlemleyebiliyorum. Ve dönem içerisinde ortaya çıkan yeni riskler, bunların yoğunluk gösterdiği noktalar ve yönetsel kararlarda dikkate almam gereken, odaklanmam gereken risklerimi görmem mümkün. Risk matrisinde etki olasılık olarak hangi alanda kaç sayıda riskim var, hangi alana yoğunlaşmam lazım, hem renklendirmelerle hem de sayısal göstergelerle takip edebiliyorum. Aksiyon bazında, risk etki olasılık bazında analizleri sistemden alabiliyorum. Buradan risk analizlerini yaparken ve aksiyonları planlayıp artık riskleri hesaplarken risklerimden kalite yönetim sistemini tetikleyebiliyorum. Yani otomatik olarak düzeltici faaliyetlerimi buradan açabiliyorum. Kalite modülüyle entegre bir şekilde çalıştığı için risk yönetim modülü buradan düzeltici faaliyet açarak risk sahibine ya da aksiyon alacak kişi ya da departmanlara düzeltici faaliyet istekleri açabiliyorum. Şimdi risklerimizi analiz etmekten bahsettik. Ufak da bir deprem riski yaşadık, deprem deneyimledik birlikte. Olası problemleri önceden öngörüp zamanında önlem almaktan ve aksiyonlar planlamaktan bahsettik. Sevdiğim bir sözü paylaşmak istiyorum. Eğer bir problemim ve onu çözmek için 1 saatim varsa 55 dakikamı problemi düşünerek 5 dakikamı çözüm için harcarım. Günün geri kalanında da keyifli ve verimli vakit geçirmenizi diliyorum ve sözü sevgili İlker Er'e bırakıyorum.